Bir sabah ya da her sabah şöyle uyandığın anları bir gözünün önünden geçirsin. Hemen ne oluyor? Bir sürü düşünce zihninin içinde uçuşmaya başlıyor. Bugün ne yapacağım? Yarın ne yapacağım? Bu hafta ne yapacaktım? Geçenlerde söylediğim o yanlış söz ve daha birçokları zihninin içine dönüp dolaşmaya başlıyor. Hatta belki elini yüzünü yıkayıp şöyle bir kahveni rahatça içemeden günlük stresin ve karmaşanın içinde buluyorsun kendini o düşünce karışıklığıyla birlikte. Peki bu kadar düşünce karışıklığı gerçekten geçerli mi? Yani zihnin bu kadar karışıklığı ne kadar tolere edebilir? Aslında burada en kilit soru şu. Hayat o kadar düşündüğümüz kadar karmaşık mı yoksa bu karmaşayı kendi içimizde biz mi yaratıyoruz? Bugün sana hayatı basit yaşamanın, basit düşünmenin aslında huzura açılan kapıların anahtarı olduğunu kısaca anlatmaya çalışacağım. Çünkü hayatın özü basitlikte gizlidir ve bunu fark ettiğin zaman yaşamında bir şeyler değişmeye başlar. Hadi gel hazırsan başlayalım. Bir zamanlar ben de senin gibiydim. Birçok farklı düşünce kalıbını bir arada düşünmeye çalışıyor ve o karmaşıklıkların içinde bulanık suda yüzüyormuşum gibi hissediyordum kendimi. Hatta o zamanlar danışmanlık yaptığım bir firma vardı ve bazı noktalarda çok ciddi darboğaza girmişlerdi. Nakit akışında problem vardı. Herkes bir şey söylüyordu. Patron da paralize olmuştu. Ve o noktada kimse bir şey yapamaz hale gelmişti. Niye? Çünkü nakit akışındaki o problem neticesinde herkes eli kolu bağlanmış bir şekilde ne olacak diye düşünüyordu. Bundan sonra ne kadar daha kötüye gidebilir diye düşünüyordu. Veya işte o kadar büyük senaryolar çiziyorlardı ki ben de o karmaşıklığın içinde kendimi bulmuştum ve ben de bir noktada paralize olmaya başlamıştım. Ve hareket edemez hale gelmiştim. Yani danışmanlık yaparken böyle dışarıdan bir göz olarak kararlarımı daha net veremez hale gelmiştim o karmaşıklığın içinde. Ama öyle bir an geldi ki kendime şu soruyu sordum. Gerçekten önemli olan ne? Şöyle bir adım geriye çekildim ve o an için gerçekten önemli olan ne sorusunu kendime yönelttim. İşte o anda da fark ettim ki düşünceler beni değil, ben düşüncelerimi yönetmeliydim. Çünkü düşünceler beni yönetmeye başladığı andan itibaren karar alma mekanizmalarım sekteye uğramıştı. Ve hayatın içinde iş, sosyal, özel her alanda aslında çözüm o kadar basit ki. Karar alıp sorumluluklarını üstlenmek ve ortaya çıkacak yeni sonuçlarla yeni kararlar alabilmek. İşte bu noktada o zihinsel karmaşa genelde bizim ona yüklediğimiz anlamlardan doğar. Hayatın ne kadar basit olduğunu öncelikle kabul etmemiz gerek. Ve bu da belki de senin için de benim hayatımda böyle olmuştu. Huzuru yakalamanın ilk adımı olarak karşımıza çıkabilir. Ve gelişen zaman içinde o basitliği ararken aslında insanların en yakın çevremden en uzak çevreme kadar o kadar çok şeyi düşünmeye çalıştıklarını fark ettim ki. Ve bu karmaşa hepimizin hayatında mevcuttu. Bazılarının özel hayatında mevcuttu, bazılarının iş hayatında mevcuttu, bazılarının sosyal hayatında mevcuttu. Yani herkes bir şekilde bu karmaşadan nasibini alıyordu. Ve o zamanlar bir arkadaşımla oturup sohbet ederken ona şu kilit soruyu sormuştum. Neden bu kadar büyütüyorsun? Farkında mısın? Küçücük bir sorun bile dağ gibi görünmeye başlamış sana. O sohbet içerisinde şöyle bir şimşek çaktığını gördüm gözlerinde. Evet, gerçekten bir şeyleri çok büyütüyordu ve en ufak sorun bile ona gerçekten dağ kadar büyük gelmeye başlamıştı. O yüzden de bunun farkına varması gerekiyor. Burada bak sana çok kilit bir şey söyleyeyim. Çocukları örnek alabilirsin. Büyüdükçe belki de unuttuğumuz en güzel şeylerden bir tanesi bu. Çocuklar problemlerin çözümlerini en basit yoldan halletmeye çalışırlar. Doğanın zaten içinde var olan kurallardan biri. Su da en kısa yoldan ilerlemeye çalışır. Her şey en kısa yoldan gitmeye çalışırken biz o kadar karmaşık hale getiriyoruz ki. Düşünsene, çocukken her şeyi çok basit çözüyordu. Bunun da 3 adımlık bir yolu var. Basit. Basit ve çok uygulanabilir bir yol. Bak, burada sana birinci adım olarak öncelikle şu soruyu sorman gerekiyor. Bu sorunu çözmek için şu an ne yapabilirim? İkincisi, şu an elimde ne var? Üçüncüsü de bu iki soruyu kapsayacak bir soru. Bu gerçekten şu an için bu kadar önemli mi? Bu soruları sormaya başladığında karşılaştığın olaylarla ilgili zihnin o karmaşıklıktan kurtulup temizlenmeye başlayacak.
Ve böylece de hayatı yavaş yavaş düşüncelerinde basitleştirip basit bir şekilde yaşamaya başlayacaksın. Bu senin için de kulağa huzurlu gelmiyor mu? Ve tabii aynı zamanda zihnini temizlerken hayatını da temizlemen gerekiyor. O yüzden de minimalizm dediğimiz kavramla tanışman gerekiyor. Basit yaşamak, ihtiyaçların kadar yaşamak ve o ihtiyaçlarını karşılayıp yoluna devam etmek. İşte o yüzden de burada kartlarda senin için daha önceden hazırladığım videomu da seyredersen minimalizm kavramında hayatının nasıl daha farklı yönlerde gelişebileceğini sen de kendi gözlerinle göreceksin. Ve böyle yapmaya devam ederek artık küçük şeylerden bile keyif almaya başlayacaksın. Düşünsene, bu zihinsel karmaşanın içerisinde işte dün şu olmuştu, yarın bu olmuştu, bir sürü şeyi düşünürken içtiğin kahvenin bile tadını alabiliyor musun gerçekten sabahları? Ya da işte bir yere gittiğinde, gezmeye gittiğinde ya da bir toprağa ayağını bastığında onun gerçekten keyfini alabiliyor musun? Özellikle şu anda sosyal medya canavarından dolayı insanlar gittikleri konserin bile tadını çıkartamıyorlar. Konsere gidiyorlar, telefonu koyuyorlar, konseri kendi telefonundan canlı yayın açarken telefonundan dinliyorlar. O anın tadını çıkarmak yerine birilerine şov yapma ya da bir şeyleri gösterme, o zihinsel karmaşayı destekleyecek her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Tamam, gittin konsere, çok güzel. Belki bir iki fotoğraf paylaştın, bir video çektin ama ortalama 1,5-2 saatini orada ayakta durup kendi cep telefonundan o konseri izlemek için mi oraya gittin gerçekten? Ya da başkaları için mi yaşıyorsun? Zihinsel karmaşıklığı yaratan en önemli şeylerden biri de başkaları için yaşamak. İşte bunu da yavaş yavaş hayatımızdan çıkarmaya başladığımız zaman daha basit düşünmeye, daha basit yaşamaya başlıyoruz. Bu da kilit bir şekilde zihnimizi daha huzurlu bir yaşama teşvik etmeye başlıyor. Basit yaşamak için adımlar da çok basit. Bir kere minimalizmi hayatın boyunca felsefe olarak kendine edinmeye başlayabilirsin. İhtiyaçların kadar satın al, ihtiyaçların kadar iş yap, ihtiyaçların kadar yaşa ve küçük şeylerden mutlu olmaya başla. Bunun belki de birinci adımı olabilir. İkinci adımı biraz önce söylediğim gibi anı yaşamak. Bırak o an orada, bir daha gelmeyecek. O konsere belki bir daha gitmeyeceksin. Ya da işte o yeri bir daha görmeyeceksin. Ya da ne bileyim, o arkadaşınla o sohbeti bir daha yapamayacaksın. Hani diyorlar ya işte aynı nehirde 2 kere yıkanılmaz diye. O an bir daha gelmeyecek. O anı yaşamaya çalış. Odağını burada tutmaya çalış. Üçüncüsü, hayır demeyi öğreneceksin. Kesinlikle hayatını huzurlu yaşamak istiyorsan hayır demeyi öğrenmek zorundasın. İşte bunun için de senin için bir başka videoda hayır demenin önemini ve bunu nasıl başarabileceğini anlatmıştım. Bunu da izlersen kendi yaşamında uygulayabilecek yepyeni ve güzel tekniklere sahip olacaksın. Ve dördüncüsü, basitleştirme adımlarını kendin için belirle. Mesela şöyle bir şey yap. Düşünce günlüğü tut ya. Zihninde yap bunu. Her gün 5 dakika o gün neleri düşündüğün, ne kadar saçma şeyleri düşündüğün ya da ne kadar saçma şeylere odaklandığını şöyle bir zihninden geçir. Yapabiliyorsan bir kağıt kalem al ve yaz ve onların içinden eleyeceklerini, yok edeceklerini yavaş yavaş silmeye başla. Böylelikle düşüncelerini de filtrelemeye başlayacaksın. Unutma, biraz önce söylediğim gibi düşüncelerin seni yönetmeye başlamışsa bir karmaşa ve aynı zamanda korku, birçok farklı şey de bir araya gelecektir. Ama sen düşüncelerini yönetmeye başlarsan hayatın daha huzurlu hale ve daha basit hale gelecektir. Sonuç olarak değerli dostum, hayatı basitleştirmek aslında sadece bir kararla başlıyor ve ondan sonraki süreç önce adaptasyon, sonrasında da alışkanlığa doğru giden bir yolculuk. Unutma ki iyi şeyleri de alışkanlık olarak kendine kazandırabilirsin. Hayatı basit düşünmeye başladığında ve basit algılamaya başladığında emin ol, bundan öncesinde ya da bu videodan öncesinde zihnine takılan birçok şeyi artık önemsizleştirmeye başlayacaksın. Ve bu da huzura açılan bir kapı olarak senin yaşamında yerini alacak. Unutma, basit düşün, basit yaşa. Çünkü hayat zaten yeterince güzel. O yüzden bu videodan sonrasında hayatını basitleştirmek için hemen şimdi bir kağıt kalem al ve neler yapabileceğini yazmaya başla. Emin ol, çok faydasını göreceksin. Ve tabii videonun bu kısmına geldiğimizde eğer bu videodan etkilendiysen beğenmeyi, takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutma. Aynı zamanda zihinsel karmaşa yaşayan arkadaşlarınla da bu videoyu paylaşarak onların da hayatlarını basitleştirmesine aracılık et. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine de iyi bak.